Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı olan şekerpare yapacağım. Önce şerbetini hazırlayarak başlamak istiyorum. Bunun için 3 su bardağı şekerimi kabıma alıyorum. Ve 3 su bardağı su ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı limon suyu. Taze limon sıkmıştım ben. Evet, bunları güzelce karıştırıp ocağa alacağım. Kaynadıktan 2-3 dakika sonra ocağın altını kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Evet, bu kadar. Şimdi şekerparenin hamurunu hazırlayacağım. Bunun için 125 gram tereyağımı eritip kabıma aldım. İçerisine bir tane yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, ben yarım çay bardağı pudra şekeri kullandım. Yine tekrar ağız tadınıza göre bunu arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ve içerisine bir çay bardağı irmik, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, evet, şimdi bunları güzelce karıştırıp kontrollü bir şekilde unumu ekleyeceğim. Burada 3 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Yumuşak bir hamur olacak. Çok sert bir hamur olmayacak. O nedenle çok dikkatli bir şekilde unumuzu eklememiz gerekiyor. Evet, bu kadar un yeterli. Hamurumuz da güzel oldu. Şöyle elimize aldığımız zaman eğer yuvarlanıyorsa bu şekilde hamur hazır demektir. Yaklaşık 2,5 su bardağı un kullandım. Şimdi bezelerimi yapmaya başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şöyle tepsime yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine fındık ekleyeceğim, koyacağım. İsterseniz fındık, ister ceviz veya hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Ben bugün fındıklı yapacağım. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçaları alıp elimin içinde yuvarlayıp tepsime yerleştiriyorum.
Evet, şu son tatlımın da bezesini hazırladım. Şimdi tepsiye önüme alıp şöyle hazırlamış olduğum fındıkları üzerine yerleştireceğim. Evet, tatlılarım hazır. Şimdi 180 derecede ısıttığım fırınıma veriyorum. Şekerpareler 40 dakikada piştiler. Şimdi üzerine soğumuş olan şerbeti gezdiriyorum. Şekerpareler nefis oldular. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş ve çok hafif. Şöyle size içine de göstermek istiyorum. Ne kadar güzel çektiğini daha rahat görmeniz açısından. Yumuşacık, harika bir lezzet. Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Afiyet olsun.